Merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere farklı bir Pareto analizini nasıl hazırlayabileceğinizi öğretmeye çalışacağım. Şu an yukarıda sağ tarafta linkini verdiğim ve daha önce yayınlamış olduğum video ile bu konuyla ilgili detay bilgilerden bahsetmiştim. Bu nedenle bu videoda detaya girmeyeceğim. Ben verdiğim bu örnekte yaşanan birkaç problem tekrarını inceledim ve bu sefer hazırladığım Pareto diyagramının daha önce yayınladıklarından farkı, grafiğin içindeki 80'e 20 kuralını farklı renklerle doğrudan görüp inceleyebiliyor olmam. Burada bakıldığında 80'e kadar siyah renk, kalan 20'nin sarı renkte olduğu görülüyor. Ayrıca bu grafiğe sonradan birkaç problem daha eklemek istediğimde otomatik olarak ekleniyor. Şimdi deneyelim. Eğer ilk etapta size çalışmazsa buradan formüllerden şimdi hesapla deyin. Değerleri görmüş olursunuz. Ve renk ayrımını da eklediğim değeri toplam değere göre oranlayarak kendiliğinden hesaplıyor. Ve son olarak da sıralamayı büyükten küçüğe doğru kendiliğinden yapıyor. Belirttiğim bu özellikler 2019 ve öncesi versiyonlarda çalışmayacaktır. Sıralı ölçüt formülü yardımı ile Office 365 ve 2021 versiyonlarında kullanılabilmektedir. İleri bir tarihte bu versiyonlardan birine geçtiğimde size bu fonksiyonların nasıl kullanıldığı ile ilgili videolar çekip yayınlayacağım. Şimdi nasıl çalıştığına bir bakalım. Formüllerdeyim. Şimdi hesapla diyorum. Şimdi yapım aşamasına geçebiliriz. Bunun için şuraya alıyorum. 20'ye kadar alıyorum. Kopyalıyorum ve sayfa 2'de şuraya özel yapıştır değerleri, özel yapıştır biçimleri diyorum. Grafiğimizi yapmamıza yardımcı olacak verileri hazırlayalım. Ama öncelikle 2019 ve öncesi versiyonlar için değerleri büyükten küçüğe doğru nasıl sıralatacağımıza bir bakalım. Bunun için şuradaki değer başlığını alıyorum ve şuraya yapıştırıyorum. Şimdi burada şuradaki en büyük değeri bulup buraya sıralatmam gerekiyor. Bunun için de şu formülü uygulayacağım. Shift eşittir büyük diyorum ve şurayı seçiyorum. Noktalı virgül 1 diyorum. Parantezi kapatıyorum. Şu anda bana buradaki en büyük değeri verdi. Şunları virgülden kurtarayım. Bana buradaki en büyük değeri verdi. O da şu. Problem 14. İkincisini isteyeceğim. Ama tekrar biri verdi çünkü şurayı benim değiştirmem gerekiyor. Bunu her seferinde manuel olarak değiştirmeyeceğim. Değiştirmek istemiyorum. Şöyle yapacağım bu sefer de. Şurayı bir yerini satır formülüyle değiştireceğim. Şunu seçeceğim. Parantezi kapatıyorum. Enter. Bu bana en büyük biri verdi. Aşağı doğru çektirdiğim zaman sırasıyla verecek. 2, 3 diye. Hatta bunu şöyle kontrol edebiliriz. Satır 1 diyelim. A1'i alıyorum. Aşağı doğru çektirdiğim zaman bana 20'ye kadar sıralamış oldu. Bunu kapatıyorum. Şimdi problem başlığını alıyorum ve şuraya alıyorum. Burada da 993 değerinin karşısına şuradaki problem 14 verisini getirtmem gerekiyor. Bu işlem adımlarının nasıl yapıldığını tam olarak anlamak ve öğrenmek istiyorsanız size daha önce yayınlamış olduğum sağdan sola doğru ters yönlü düşey ara nasıl yapılır adlı videomu izlemenizi öneririm. Şimdi ben detaya girmeden işlemi yapacağım. Shift eşittir diyorum. Düşey ara. Şuradaki değeri seçiyorum. E2 değerini. Noktalı virgül. Eleman diyorum. Alt GR'ye basıp süslü parantezi açıyorum. 1 diyorum. Noktalı virgül 2. Süslü parantezi kapatıyorum. Noktalı virgül. Şuradaki sütunu seçiyorum. Noktalı virgül. Şuradaki sütunu seçiyorum. Parantezi kapatıyorum. Noktalı virgül 2. Noktalı virgül 0. Parantezi kapatıyorum. Enter. Şimdi şuraya da kümülatif yüzdeyi almak istiyorum. Kontrol ediyorum. Başlığı değiştireceğim şimdi. Kümülatif yüzde yazıyorum. Normalde kümülatif yüzdeyi almam için öncelikle şurayı toplatmam gerekiyor. Daha sonra bunu buna bölmem gerekiyor. Sonra bununla bunun toplamını buna bölmem gerekiyor gibi ilerlemem gerekiyor. Ben ise şöyle yapacağım. Şuraya gidiyorum. Fx'ten topla diyorum. Aralık olarak şuraya alıyorum. Toplam aralık olarak yine bunu alıyorum. Ama ölçüt olarak şöyle yapacağım. Çift tırnak büyük eşittir. Çift tırnak V diyorum. Birleştiriyorum şurasıyla. Bunu virgülden kurtarıyorum. Ve aşağı doğru çektiriyorum.
Burada ne yaptık? Bunu anlayalım. E hücresindeki değerleri kendi içinde toplattırdık. Burada bakarsanız şuranın toplamı 2795, burası 2795. İlerleyelim. 3640, 3640. Bu şekilde aslında kümülatif toplamı yapmış olduk. Ama ben bunun yüzdesini görmek istiyorum. Bu yüzden de şöyle yapmam gerekiyor. Bölü topla formülü. Neresini topla? Şurayı topla diyorum. Parantezi kapatıyorum. Enter. Ve bunu yüzde yapıyorum. Aşağı doğru çektiriyorum. Burada da artık toplamlarını, genel toplamın yüzdesini almış olduk. Şuraya geliyorum. Ctrl R diyorum. Şuraya 80 diyeceğim. Ve şu kümülatif yazısını kaldıracağım. Ama yüzdenin önünde bir tane karakter boşluk bırakacağım. Ki bunu metin olarak görsün. Ctrl R diyorum. Buraya da %20 diyorum. Şimdi buraya bir formül uygulayacağım. Shift eşittir. Eğer diyorum şuradaki değer küçükse 0,8'den git şunu yaz. Değilse yok say formülü. Parantezleri kapatıyorum. Enter. Virgülden kurtaracağım bunu. Aynısını Ctrl R diyorum. Aynısını %20 için yapacağım. Buranın gösterim şeklini 80-100 şeklinde değiştirelim. Farklı olsun. G yerine F olmalıydı. Şurası da E2 olmalıydı. Aynı zamanda burası da büyük eşit olmalıydı. Burası tamam, bu şekilde kalsın. Bu da böyle kalsın. Olması gereken buydu. Artık grafiğimizi yapabiliriz ama öncesinde bir hatamı fark ettim. Burası böyle olmamalıydı. Şurası %100 olmalıydı. Evet, hatam şu. Toplaya tıklıyorum. Şurayı sabitlemem gerekiyordu. Her iki tarafında. Tamam diyorum. Aşağı çektiriyorum. Burası %100 oluyor. Böyle olmalıydı. Ya da şöyle olabilir. Şunu siliyorum. Sadece E sütununu seçiyorum. Sabitlememe gerek kalmıyor. Böyle olmalıydı. Şimdi şunları seçiyorum. Kontrole basıyorum. Şunları da seçiyorum. Ve ekleden şu grafiğimi seçiyorum. Şunu biraz büyüteceğim. Buradan grafik başlığını kaldırıyorum. Göstergeyi kaldırıyorum. Daha sonra şuradan seri grafik türünü değiştir diyorum ve seri 1'i çizgi grafik yapacağım. Şuradan da ikinci ekseni seçeceğim. Tamam. Şunları seçiyorum. Girişten kalın yapacağım ve biraz büyüteceğim. Aynı şekilde şunları da kalın yapıyorum, büyütüyorum. Şurasını da büyütelim. Evet, bu şekilde iyidir. Şunları seçiyorum. Veri serilerini biçimlendir. Genişliğini azaltacağım. Şu şekilde büyütmeye çalışacağım bunları. Seri çakışmasını da biraz büyüteceğim. %75 yapalım. Daha sonra şunun rengini şöyle boşluğa tıklayayım. Şunun rengini koyu yeşil yapalım. Şunları ise kırmızı yapalım. Şuna geliyorum. Etiketlerini ekleyelim. Ve bunları da üste alıp kalın yapıp biraz büyütelim. Grafiğim neredeyse hazır. Şuradan biçimden dolgusu olmasın, ana hattı olmasın. Ve şöyle de yapabiliriz. Şu kılavuz çizgilerini kaldıralım. Görünümden de buradan kılavuz çizgilerini kaldıralım. Şunları gizleyelim artık. Ve grafiğimizde buradan veri seçten gizli ve boş hücreler, gizli satır ve sütunlardaki verileri göster diyorum. Tamam diyorum. Grafiğimi biraz daha büyüteceğim şimdi. %13,5 yapalım. Şurayı da biraz daha genişletelim. Evet, 33,5 kalsın.
Şimdi buraya geliyorum. Shift eşittir rastgele arada 1'den 1000'e kadar. Parantezi kapıyorum. Enter. Ve aşağı doğru çektiriyorum. Formüller şimdi hesapla. Bu video ile ilgili anlatacaklarım bu kadar. Verdiğim bilgilerin sizlere faydalı olacağına inanıyorum. Kanalıma abone olup bildirimleri açmanız halinde bundan sonrasında yayınlayacağım faydalı paylaşımlardan haberdar olabilirsiniz. Beni takip edip çalışmalarımı izlediğiniz için teşekkürler.